Ani kenti 1000 yıl önce bir Ermeni krallığının başkentiydi. Dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Sultan Alparslan Malazgirt'ten 7 yıl önce bu şehri fethetti. Türklerin Anadolu'daki ilk camisi de burada inşa edildi. Peki sonra ne oldu da böylesine büyük bir şehir adeta harabeye döndü? Gelin Ani kentinin taşların altında kalan hikayesine birlikte bakalım. Aniören yerindeyiz. Burası Kars'ın merkezine 42 kilometre uzaklıkta. Özel araçla yaklaşık 45 dakikada buraya gelmek mümkün. Aracınız yoksa taksi, tur şirketleri veya belirli dönemlerde düzenlenen otobüs seferlerini kullanabilirsiniz. Otobüsler genelde günde bir kez ve sabah 9'da kalkıyor. Girişler Türk vatandaşları için bakanlığa ait tüm müzelerde olduğu gibi sadece müze kartla yapılıyor. Eğer Kars'a geldiyseniz Ani harabelerini ziyaret etmek zorundasınız. Burası yaklaşık 5000 yıllık bir kent ve burada zamanında 100.000 insan yaşıyormuş. Neden bu kadar kalabalıkmış? Çünkü burası 10. yüzyılda Bagratlı Ermeni Krallığı'na başkentlik yapmış önemli bir şehir. Tarihi İpek Yolu'nun önemli bir güzergahı bu şehirden geçiyor. Peki Türkler burayı nasıl almış? Aslında Türklerden önce tabiri caizse burada bir Bizans oyunu yaşanmış. 1045 yılında Bizans, Ermeni kralı 2. Gagik'i İstanbul'a çağırmış ve burada kral esir edilmiş. Kral Gagik bir daha buraya dönememiş ve şehir Bizans hakimiyetine girmiş. Yani Türkler Ani kentini Ermenilerden değil Bizans'tan alıyor. 1064 yılında. Yani Malazgirt'ten 7 yıl önce Sultan Alparslan burayı kuşatıyor. Günler süren kuşatmanın ardından da Alparslan sonunda bu kapıdan içeri girip bu kenti fethediyor. Ve ondan sonra bu haber hızla yayılıyor. Hızla yayıldıktan sonra da Alparslan'ın adı Ebu'l-Feth yani Fetih'in babası olarak anılıyor. Şimdi isterseniz hep beraber Ani harabelerini, maalesef harabe adındaki Ani kentini hep beraber gezelim. O zamanlardan bugüne neler kalmış, neler kalmamış. Ani harabelerine geldiğinizde öncelikle sizi kapıda bu surlar karşılıyor, kale surları. Tabi bunlar geriye kalanlar, aslında çok daha uzunmuş bu surlar. İlerleyince göreceksiniz, doğu tarafında Arpaçay Vadisi var, yani o tarafta doğal surlar var gibi düşünebiliriz. Diğer yerlerde surlarla kaplıymış ama bunlar kalmış. Girişte surların üzerinde bir aslan kabartması göreceksiniz zaten. O kapıya da o nedenle Aslanlı Kapı denmiş. Ani kentinin ve Bagratlı hanedanının simgesiymiş bu aslan. Çok virane gerçekten. Harabe denmesi normal. Surlar ayakta ama pek iyi gözükmüyor. Gözükmemesinin nedeni de maalesef zaman içerisinde yaşanan büyük depremler ve çok fazla Ani harabelerinin el değiştirmesi ve yüzyıllar boyunca terk edilmiş kalması diyebiliriz. Sanırım 1319 yılında burada çok büyük bir deprem olmuş. O çok yıkmış. Moğollar tüm Anadolu kentlerini neredeyse etkilediği gibi burayı da etkilemiş ve kenti yerle bir etmişler. Tabii yıkılan yapılar yeniden bir şekilde yapılıyor. Bunun çok örneğini gördük. Ama ticaret yolları değişince buradaki yaşam bitiyor. Çünkü sert bir iklime sahip burası. Ticari önemi de kalmayınca şehir cazibesini yitiriyor. Bu İpek Yolu'nun önemini kaybetmesi tarihi birçok şehri maalesef yok etmiş. Burası da onlardan biri. Yaşamın olmadığı bir yerin ayakta kalması mümkün değil. Öyle de olmuş. O görkemli büyük şehir zamana direnememiş ve harabeye dönmüş. Bugün Ani kentinde ayakta çok fazla yapı yok. Şu anda kısmen veya tamamen ayakta kalan 8 kilise, bir cami ve bir saray var. Biz de zaten o saraya, Selçuklu Sarayı'na gidiyoruz. Bunların yanı sıra kervansaray varmış, hamamlar varmış, Ateşkede denilen Zerdüş tapınağı varmış. Köprü, çarşı, ana cadde, evler filan. Tabii çoğu yok olmuş ama
kalan eserler bile Ani kentinin yalnızca kiliselerden oluşan bir inanç merkezi olmadığını, yaşayan büyük bir ortaçağ şehri olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Türk Selçuklu Sarayı. İnanılmaz kitleme düzeninde bir taşlarla kapıda giriş var. Çok enteresan, inanılmaz bir işçilik. Zamanında tabii burası da depremlerle veya savaşlarla yıkılmış. Burası da onarım görmüş. Bu gördüğünüz delikler buranın ağaçtan birer kolonu olduğunu düşünün. Bunlar hep birer ağaç. Onun üstünde de başka kat var. Yani 2 katlı olduğunu belli ediyor tarihi yapı. 12. veya 13. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor buranın. Saray deyince böyle aklınıza müthiş süslemeler gelmesin. Sade bir yapı burası. Bir de tabii o ahşap bölümü olmayınca, içi boş olunca sadece kapıdaki süs kalıyor. Gerisi duvar. Zaten burada Selçuklu Sultanı kalmıyor sonuçta. Belki vali gibi bir yetkili kalıyor. Selçuklu Sarayı. Burası aynı zamanda Ani kentinde ayakta kalan ender sivil mimari örneklerinden biri. Ani kenti çok el değiştirdi demiştik. Bu kilisede şehrin farklı yönetimler altında geçirdiği dönemlerin izlerini taşıyor. Gürcistan Krallığı'na bağlı Ermeni Zakaryan prensleri şehri 1199 yılında Selçuklulara bağlı Şeddadilerden almış. Tigran Honens de bu dönemde burada yaşayan zengin bir Ermeni tüccarıymış. 1215 yılında bu kiliseyi yaptırmış ve yapı zamanla onun adıyla anılmaya başlanmış. Dönemin çok kültürlü ortamı yapıya da yansımış. Mimarisi Ermeni, freskleri ise Gürcü, Bizans etkileri taşıyor. Freskler nedeniyle resimli kilise veya nakışlı kilise olarak da biliniyor burası. Doğu cephesinde bir de güneş saati var kilisenin. Gerçekten güzel. Burası Gagik Kilisesi. Tamamen ayakta olsa çok büyük ve görkemli bir kilise olurdu herhalde. Çok az bir bölümü kalmış. Ermeni Bagratlı Kralı 1. Gagik tarafından 1001 yılı civarında yaptırılmış bu kilise. 1. Gagik dönemi bu şehrin yıldızının en parladığı dönem olarak biliniyor. Bu kilise de herhalde o dönemki zenginliğin belirtilerinden biriymiş. Gagik Kilisesi. Burası Gagik Kilisesi'ymiş. Çok güzel. Muhteşem. Burada aslında yeraltı şehri de denilen bir mağaralar topluluğu var. 1000'e yakın mağara olduğu söyleniyor. Hemen karşıda görünüyor bir kısmı. Bostanlar Deresi vadisindeki bu oyuk kayalar Türkiye tarafında. Belki Ermeni tarafında da vardır. Çünkü hemen karşısı Ermenistan. Ancak bu mağaraların büyük bölümü normal ziyaret güzergahında değil, belki ziyarete de kapalıdır. Şimdi kaşındın. Sana kar topçuk atacağım. Kar topçuk. Karın olmadığı yerde kar topçuk vardır, unutmayın. Kar topçuk.
Burada yürümek de zor ha. Yani böyle eserlerin arasındaki yol, kaldırım taşı, işte koşu parkuru gibi bir yol değil. Bildiğin patika, toprak köy yolu gibi ara ara taşlı, engebeli bir yol. Yani buraya trekking ayakkabısı, outdoor ayakkabısı gibi bir ayakkabıyla gelmeniz lazım. Yoksa zorlanırsınız. Bu yürüyüş parkuru 8 kilometre uzunluğunda. Yani her yeri gezmek kolay değil. Bunun içinde ne yapmışlar? Elektrikli fayton yapmışlar. Biz girişte görmemiştik ama birileri dolanıyor, ara sıra görüyoruz. Onunla yarım saat 40 dakikada dolaşmak mümkünmüş Ani kentini. Bir de buranın rakımı 1500 metre. Yayla gibi yani. Şu an soğuk ama eminim yazın bile serindir. O yüzden yanınızda en azından ince bir mont veya rüzgarlık olsun. Ani kentindeki hem surlarda hem genel yapısında sarıdan kırmızıya, pembeden siyaha değişen taşlar var. Gelince siz de göreceksiniz. Bu taşlar uzaklardan getirilmemiş. Ani kenti zaten volkanik tüf bir tabakanın üzerine kurulmuş bir şehir. Bu yapılarda yakın çevredeki yerel taşlardan inşa edilmiş. Taşların farklı renkleri de Ani kentine kendine özgü bir görünüm kazandırmış. Gerçekten çok etkileyici. Ani kenti tarihi anlatılarda 40 kapılı 1001 kiliseli yer olarak geçiyor. Elbette 40 kapısı 1001 kilisesi yok ama o dönemki hem büyüklüğünü hem de dini açıdan önemini anlatmak için bu ifadeler kullanılmış. Bu da o kiliselerden biri. Aziz Gregory Kilisesi. Burası aslında Ani harabelerinde birçok kilise var ama ayakta kalan ender kiliselerden bir tanesi. 2012 yılında da restorasyonu yapılmış. Genellikle bu şehre ait fotoğraflarda, afişlerde bu kilise kullanılıyor. 980 yılında inşa edilmiş. Çok eski bir yapı. İçinde apsis bölümü olmadığından buranın bir anıt mezar olabileceği de düşünülüyor. Ama ne olursa olsun çok muhteşem bir yapı. Şu anda da bütün turistlerin ilk ilgi odağı diyebiliriz. Yanımda Menüçir Camii var. Onu birazdan anlatacağım. Arkamda da Ermenistan'la Türkiye'yi birbirinden ayıran Arpaçay var. Ani harabeleri böyle bir tepede, hakim bir tepede ve burası da Arpaçay. Burayı ikiye bölüyor. O taraf Ermenistan, bu taraf Türkiye toprakları olarak geçiyor. Ani harabelerinin kuzey kısmında surlarla güvenliği almışlar. Güney kısmında ise bu dere boyunun güvenliğini almak daha kolay olduğu için herhangi bir sur yapmamışlar. Sultan Alparslan Ani kentini aldıktan sonra buradaki büyük bir beyliğin sahibi olan Manüçer Bey'e burayı bırakıyor. Sultan Alparslan 1072 yılında öldükten sonra tahta geçen Sultan Melikşah bu caminin yapılmasını istiyor. Şeddadi Beyliği'nin reisi Ebul Manüçer Selçuklulara bağlı olduğundan 1070'li yıllarda yapılan ve bugün hala ibadete açık olan bu cami Anadolu'da Türklerin inşa ettirdiği ilk cami olarak biliniyor. Şimdi isterseniz içeriği bir ziyaret edelim. Muhteşem manzaralı cami. Mükemmel duruyor. Halen de ibadete açık.
İleride Fethiye Camii var. Aslında burası 11. yüzyılın başında Meryem Ana'ya adanmış bir katedral olarak inşa edilmiş. Yapının mimarı Tırdat, döneminin en önemli Ermeni mimarlarından biriymiş. Hatta Tırdat'ın İstanbul'da depremde zarar gören Ayasofya'nın kubbesinin onarımında da görev aldığı söyleniyor. Ani kenti Selçuklular tarafından 1064 yılında fethedildikten sonra Sultan Alparslan cuma namazını burada kılmış ve katedral camiye dönüştürülmüş. Fethiye Camii şu an restorasyonda, ziyarete açık değil. Belki siz geldiğinizde yeniden açılmış olur. Evet, Anikenti neredeyse tamamen yıkılmış bir şehir. Bir dönem burada 100 bine yakın insanın yaşadığı tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam. Yani şöyle söyleyeyim, Anikenti o dönemde Anadolu'nun en büyük birkaç şehrinden biriymiş. Hatta Londra, Roma ve Paris dahil Avrupa'daki pek çok önemli şehirden daha büyükmüş. Bir zamanlar kalabalık sokakları, çarşıları, kervanları, tüccarlarıyla devam eden büyük bir hayattan geriye sadece rüzgarın sesi kalmış. 1000 yıl öncenin büyük şehri neredeyse tarih sahnesinden silinmiş. Belki de Anikenti'nin en etkileyici tarafı bu. Artık ayakta olmayan koca bir şehir. Evet, surları, geride kalan tarihi yapıları, kiliseleri ve Anadolu'da Türklerin inşa ettirdiği ilk camisiyle 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Anikenti, Türkiye'nin kesinlikle görülmesi gereken tarihi ve kültürel miraslarından biri. Biz Anikenti'ni Alp Yollar'da Kars bölümünde ziyaret ettik. Kars'ın merkezini, tarihini, doğal güzelliklerini ve lezzetlerini de görmek isterseniz Kars bölümümüzü izleyebilirsiniz. Kars'a yolculuğu ise Turistik Doğu Ekspresi ile yapmıştık. O bölümü de izlemenizi tavsiye ederiz. Anikenti gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki eşsiz tarihi yapıları ve doğal güzellikleri keşfetmek için Türkiye'de görülmesi gereken 112 eser serimize de göz atmayı unutmayın. Yeni yolculuklarda görüşmek üzere.